Merhaba arkadaşlar, ben Mesut Maskan. Bugün size nasıl şömine yakacağınızı göstereceğim. Ben bununla ilgili internette birçok video izledim. Orada mesela böyle düz şömine değil. Yani ben size birebir düz hiçbir şey olmayan bir şömineyi göstereceğim. Yani orada genelde camlı şömine oluyor veya ne bileyim bir ürün reklamı oluyor. Yani bununla ilgili pek sağlıklı bir video bulamadım. Şimdi öncelikle size olmazsa olmaz malzemeleri söyleyeceğim. Birinci malzememiz jöle. Bu yakma jeli, tutuşturucu jel. 2 numara briket odunu. Bu ateşi uzun süre canlı tutuyor, diri tutuyor. 1 adet maşa. Çünkü sürekli odunlarla oynarken yardımcı olacak. Bir tane de şöyle küçük el küreği, küllerini falan temizlemek için. Şimdi öncelikle dizme şeklimiz de önemli. Şimdi böyle ilk başta şöyle meşe odunumu koyuyorum gördüğünüz gibi. Ama şu piramit kısmı yukarı doğru olacak. Sonra böyle MDF parçalarını düzüyorum. Eğer bu ateşi mangal için kullanacaksanız daha sonra kömürlerini mangal için kullanacaksanız eğer kesinlikle MDF'yi size tavsiye etmem. Çünkü içinde kimyasallar var. Sizin de zehirlenmenize neden olabilir. Onun yerine eğer mangalda kullanacaksanız böyle tahta parçaları var. İnternette satıyorlar. Oradan bulup kullanabilirsiniz. Şöyle piramit şeklinde düzüyorum böyle MDF'leri. Sonra böyle meşe odununu dizmeye geldi sıra. Odununu ben 2 tane kullanacağım çünkü fazla elimde yok. Ama siz 4 tane veya 6 tane kullanabilirsiniz duruma göre. Bir de şöyle dizerken de şu meşe odunlarını da yine aynı şekilde dizeceğiz. Ama şöyle elinizden geldiği kadar dik tutmaya çalışın. Ne kadar dik olursa o kadar daha rahat tutuşacak odunlar. Yani şöyle yatay yapmaya çalışmayın. Şöyle daha dik tutmaya çalışın. Şöyle bunları da koydum. Sonra briketleri de diziyorum. Aynı şekilde. Şimdi sıra geldi jöleyi sıkmaya. Dikkat edin bu işlemi yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Bir de jöleyi bol keseden kullanın. Yoksa tutuşma ihtimali çok az olur. Böyle gördüğünüz gibi bayağı böyle sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra şöyle tutuşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan şu görüyorsunuz ya ateş mavi renkte, açık mavi renginde yanıyor. Birazdan bu ateş koyu turuncu rengine dönecek. Turuncu rengine döndüğünde o zaman da işte meyve kasasını böyle üzerine atacaksınız. Meyve kasası da olmazsa olmazlardan biridir. Yani manavlardan rica etseniz size verirler 1-2 tane. Şimdi bekliyoruz. Duruma göre yandıktan sonra bile üzerine yine jel sıkabilirsiniz ama çok dikkatli olun. Burada siz göremiyorsunuz kamerada ama böyle turuncu rengine dönmeye başladı. Yani normal ateş rengini almaya başladı. Ve üstüne şöyle şey koyuyorum gördüğünüz gibi. Tahta kasayı, meyve kasasını. Ve şimdi başlayacak alev almaya. Ve gördüğünüz gibi alev almaya başladı. Yine duruma göre biraz daha jel sıkacağım üstüne. Lütfen jeli de sıkarken yanınızda çocuk olmasın.
veya gelen giden olmamasına dikkat edin. Bir de sıkarken şöyle yakınlaşmayın. Çok uzakta durun. Allah korusun yüzünüzü yakabilir. Ve gördüğünüz gibi alev almaya başladı. Bundan sonra pek fazla ellemenize gerek yok. Kendi kendine yanacaktır. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.